Merhaba, bugünkü sunumumuza hoş geldiniz. Şimdi Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın notlarından yola çıkarak çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Sağlığımızı sessiz sedasız tehdit eden ama çoğumuzun farkında bile olmadığı bir tehlike, soluduğumuz hava. Gelin bu gizli otobanı birlikte keşfedelim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Vücudumuza giren zararlı şeyler deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen yediğimiz yemekler, içtiğimiz su, belki de cildimize değen kimyasallar, değil mi? Evet, bunlar kesinlikle çok önemli. Ama size desem ki asıl büyük tehlike, asıl kritik yol bambaşka bir yerde ve biz onu sürekli gözden kaçırıyoruz. İşte o sinsi giriş kapısı tam da soluduğumuz havada gizli. Evet, o kapı bizim solunum sistemimiz, yani burnumuzdan ve ağzımızdan içeri giren her nefes aslında zararlı maddelerin vücudumuza sızdığı ana otoyol burası. Peki neden bu kadar önemli, neden bu kadar kritik? Gelin işin boyutunu daha iyi anlamak için önce şu rakama bir bakalım. Rakam inanılmaz gerçekten. Sağlıklı bir yetişkin bir günde ne kadar hava soluyor biliyor musunuz? Tam 15.000 litre. Evet, yanlış duymadınız, 15.000 litre. Şöyle bir gözünüzde canlandırın, bu yüzlerce büyük su damacanası demek. Her gün, istisnasız her gün bu kadar havayı içimize çekiyoruz. Peki bu devasa hacimdeki havayı içimize çekerken sadece temiz, saf oksijen mi alıyoruz sizce? İşte asıl sormamız gereken soru bu. O 15.000 litrelik hava okyanusunun içinde görünmeyen daha neler var? İşte o okyanusun içindeki görünmez tehlikeler. Nefes aldığımızda farkında olmadan vücudumuza davet ettiklerimiz. Zehirli gazlar, adına partikül madde dediğimiz o zararlı küçük parçacıklar, alerjenler, evet o her yerde olan mikroplastikler ve hatta ağır metaller. Hepsi o soluduğumuz havada. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Tamam, akciğerlerimize giriyor diye düşünebilirsiniz. Ama asıl mesele şu ki, tehlike sadece akciğerlerle sınırlı değil. Bazı parçacıklar o kadar ama o kadar küçük ki, akciğerleri sadece bir durak olarak kullanıp çok daha derinlere, vücudumuzun her yerine yayılabiliyorlar. Ve işte karşınızda baş şüpheliler, ultra ince partiküller. Onları bu kadar sinsi ve tehlikeli yapan şey ne mi? Boyutları. Şöyle düşünün, bir saç telinizden onlarca hatta yüzlerce kat daha küçükler. Bu yüzden akciğerlerimizin o doğal savunma mekanizmasını, o filtreleri sanki yokmuş gibi aşıp hop doğruca kanımıza karışıyorlar. Gelin bu minicik parçacığın vücudumuzdaki yolculuğunu bir izleyelim. Bakın, önce nefesle solunum yoluna giriyor. Sonra o minicik boyutu sayesinde akciğer bariyerini delip geçiyor. Ve işte en kritik an, artık kan dolaşımında. Yani kanın gittiği her yere ama her yere gidebilen bir otobana binmiş gibi. Kalbe, beyne, tüm organlarımıza. İşte bu yüzden bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu mesele, öksürük yapıyor denecek basit bir akciğer sorunu değil. Hayır. Bu, bütün vücudumuzu ilgilendiren, tam anlamıyla sistemik bir istiladır. Peki, bu istilacılar kan dolaşımına bir kez girdikten sonra ne oluyor? Düşünün, kalp ve damar sistemimizden tutun da sinir sistemimize, beynimize kadar en hayati merkezlerimize ulaşıp oralarda hasar yaratıyorlar. Ve evet, bu durum maalesef uzun vadede kanser riskini de ciddi şekilde artırıyor. Peki, buraya kadar tehlikenin genel çerçevesini çizdik. Şimdi isterseniz konuyu biraz daha bize, yani kendi hayatımıza yaklaştıralım. Nereye mi? Her gün nefes alıp verdiğimiz en önemli yere, evimize, ofisimize, yani kapalı alanlara. Şu istatistiğe bir bakar mısınız? İnanılmaz ama gerçek. Zamanımızın, evet tüm hayatımızın tam %90'ını kapalı mekanlarda geçiriyoruz. Ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezi, sürekli içerideyiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Dışarıdaki havadan çok, içerideki havanın kalitesi sağlığımızı belirliyor demek. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir bilgi. Peki bunun pratik anlamı ne? Çok basit. Eğer evimizdeki, ofisimizdeki hava kötüyse, yani zararlı gazlar, partiküller, alerjenler varsa, bu sadece basit bir baş ağrısı ya da alerji demek değil. Hayır. Bu uzun vadede kalp hastalıklarından tutun da nörolojik sorunlara ve hatta kansere kadar giden yolda riskleri ciddi anlamda arttırıyor demek. Artık sona doğru gelirken sanırım hepimizin zihninde bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Soluduğumuz havanın kalitesi öyle pencereyi açarız hallolur diye geçiştirilecek bir konu değil. Onu artık sağlığımızın temel direklerinden, temel belirleyicilerinden biri olarak kabul etmeliyiz. Bakın, Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın şu sözü her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, solunan havanın kalitesi çoğu zaman göz ardı edilse de sağlığın temel belirleyicilerinden biridir. Yani evet,
Belki farkında değiliz, belki önemsemiyoruz ama aslında en temel sağlık belirleyicimiz bu. Kısacası, özetin özeti şu. Sağlıklı beslenmeye nasıl dikkat ediyorsak, sporu nasıl hayatımıza sokmaya çalışıyorsak, işte soluduğumuz havanın kalitesini de tam olarak aynı seviyeye koymalıyız. Bu en az onlar kadar önemli, belki de daha bile önemli. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımdan sonra sizi çok kişisel ve bence çok kritik bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki ya siz? Şu anda tam bu an nefes alırken bile içinize çektiğiniz havanın kalitesi hakkında ne biliyorsunuz?